Arkadaşlar merhaba, Nalan Yılmaz ben. Bilişim teknolojileri öğretmeniyim. WordPress serimizin yeni bir videosu ile sizlerle birlikteyim. Bu videoda HTML elemanı olarak çok kullanılan listelerin nasıl hazırlandığını, WordPress'te nasıl hazırlandığını ve nasıl customize edildiğini yani kişiselleştirildiğini göreceğiz. Vakit kaybetmeden çalışmama başlıyorum. Daha önce exam sunucumu açmıştım. Önceki videolarıma bakarak özellikle serinin ilk 3 videosuna bakarak bu ortama nasıl gelebildiğimizi, WordPress panelimizi nasıl açtığımızı, yönetim panelimizi nasıl açtığımızı rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Yeni bir yazı ekleyerek çalışmama başlıyorum. İsmini veriyorum. Her zaman yaptığım gibi. Bu işlemler bütün videolarımda ortak arkadaşlar. WordPress'te liste elemanı eklemek. Ya da işte listeler hazırlamada diyebiliriz. Ya da liste elemanı nasıl eklenir diye bir başlık atabiliriz. SEO'ya uyumlu olduğumuzu düşündüğümüz herhangi bir başlığı buraya koyabiliriz. Şimdi iki tane arkadaşlar paragraf ekleyeceğim ve o paragrafların arasına liste elemanı eklemeyi planladık. Daha önce de benzer şeyler yapmıştık. Lorem diyerek iki tane paragrafı generate edeceğim ya da mevcut olan bir paragraftan şöyle alıp yapıştırıp bunları birbirinden iki ayrı paragraf olacak şekilde ayıracağım arkadaşlar. Nokta işareti arıyorum ama nokta işaretini burada bulamadım. Şöyle iki tane ayrı paragraf olarak değerlendirebiliriz. Şimdi gelip liste elemanı ekleyeceğim. İster eğer hızlı göz attan eğer geldiyse karşınıza liste elemanı ekleyebilirsiniz ya da blok elemanların içerisinden liste şeklinde arayabilirsiniz arkadaşlar. Farklı farklı liste elemanları gelecek. Sayfa listesi, yazı listesi, kategoriler listesi gibi. Bizim işimiz bugün listelerle. Tıkladıktan sonra bakın bir aşağıya ekledi. Onu bir yukarıya şöyle aşağı ekledi. Onu bir yukarıya taşıyıp ortaya gelmesini sağlayayım. Bu şekilde herhangi bir maddelendirebileceğiniz elemanları liste elemanı olarak kullanabiliyorsunuz. Mesela herhangi bir madde ekliyorum, item 1 diye ve ikinci maddemi ekliyorum ve üçüncü maddemi ekliyorum ve dördüncü maddemi ekliyorum. Dört elemanlı bir liste hazırladığımızı düşünelim. Bu standart, basit, tek level'lı bir siteydi. Eklendiği zaman bakın liste elemanı olarak pop-up menüsünden veya blok ayarlarından listenin tamamıyla ilgili ayarlar yapabiliyorsunuz. Ya da her bir elemanı tek tek tıklayarak o elemanla ilgili pop-up menüden ya da blok elemanı ayarlarından ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Şimdi bu ana liste elemanıydı. Ana listeyi işaretleyip bir bakalım pop-up menüde neler var. Yukarı aşağıya taşıyabiliyoruz diğer elemanlarda olduğu gibi. Listenin türünü değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde unordered dediğimiz sırasız ya da ordered dediğimiz sıralı eleman haline getirebiliyoruz. Unordered dediğimiz zaman o unordered dediğimiz yani madde imi işaretini onay işaretli veya varsayılan olarak bırakabilirsiniz. Ordered dediğimiz zaman ise elemanların varsayılan olarak birden başlıyor. Varsayılan olarak mesela 4'ten başlamasını sağlayabilirsiniz. Ya da numaralandırma stilini büyük harf, küçük harf, büyük Roman rakamı, küçük Roman rakamı şeklinde değiştirebilirsiniz. Bunu şöyle sıfıra getirdim. Birden başlattığınız zaman şu şekilde oluyor. Ayarlamaları kendinize göre yapabilirsiniz. Önce unordered'dan başlamak istiyorum. Sırasız liste elemanların. Başka ne yapabiliyoruz? Tıkladığımız zaman listeye ilave edebileceğimiz bu 3 nokta menüsünden daha önce de çok tekrar ettiğimiz işlemleri liste elemanı olarak içinde uygulayabilirsiniz. Az önce dediğim gibi varsayılan olarak gelen nokta, punto işaretini, onay işaretini döndürebiliyorsunuz. Liste elemanının rengini değiştirebiliyorsunuz. Arka planı değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde. İsterseniz liste elemanının içerisinde yazılan rakamların, sayıların, elemanların büyüklüğünü, küçüklüğünü değiştirebiliyorsunuz. Veya farklı tipografik ayarlar yapabiliyorsunuz. Tamam mı? Bu şekilde mesela harf aralığını isterseniz şöyle bakalım deneyelim. 5 pikseli çıkarttım gibi. Bu tarz ayarlar yapabiliyorsunuz.
Tipografi ayarlarını paragrafta çok anlatmıştım. Paragrafta geçerli olan bütün ayarlar burası için de varsayılandır arkadaşlar. O yüzden burada da tekrardan anlatmayacağım. Serimin paragraf videosuna giderek oradan tipografi ayarlarıyla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Yukarıya linkini bırakıyorum. Oradan gelebilirsiniz genç arkadaşlar. Boyutlar kısmına gelelim. Her zamanki gibi yine diğerlerinde olduğu gibi iç boşluk ayarını verebiliyoruz. Bakın elemanların kapladığı alanın dış yüzeyine olan içten boşluğunu ayarlayabiliyorsunuz bu şekilde. Aynen böyle. Ya da aşağıya geliyorum. Sağdan soldan ayarlayabiliyorsunuz bunu. Yukarıdan aşağıdan ayarlayabiliyorsunuz iç boşluğu. Bu şekilde bir de elemanın kenarlarından itibaren, listenin kenarlarından itibaren yukarıdaki, aşağıdaki ya da sağdaki, soldaki elemanları olan boşluğunu kenar boşluğundan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben şimdi kenar boşluğunu işaretledim ve dedim ki yukarıya ve aşağıya olan boşlukları şöyle biraz arttır. Bakın elemanın kapladığı yer arka plan rengi olarak verdiğim için bu kadar. Ama elemanın dış boşluklarını yani marj boşluklarını biraz arttırdığı için bu şekilde görebiliyorum arkadaşlar. Bu özellikler diğer bütün elemanlarla hemen hemen aynı özellikler. O yüzden çok fazla üstünde durmayı gerektirecek herhangi bir şey yok. Aynı zamanda her bir eleman içinde seçip tek tek mesela sadece bu elemanın yazısını Medium'a indirdim. Bakın böyle bir değişiklik yapabiliyorsunuz. Veya sadece o elemanın mesela görünümden mesela şöyle orta yatık olmasını sağladım ya da kalın yatık arıyorum, koyu yatık arıyorum. Böyle olmasını sağladım gibi tek tek elemanlarla da uğraşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bir çeşit listeydi. Şimdi başka bir liste eleman daha eklemek istiyorum. Onu da bu paragrafın altına ekleyeyim. Buna da aynı şekilde varsayılan olarak devam edeceğim. Item 1, item 2, item 3, item 4 diye yine 4 eleman ekleyeyim. Eee, bunu da bazen liste elemanlarınızın her biri kendi iç alt elemanlarına aynı alt başlıklar gibi yayılabilir. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Mesela altına geliyorum bakın. Birin biri, birin ikisi, birin üçü şeklinde alt elemanlar koydum. Bu elemanı seçip şu anda buradayım. Yani bakın tam burada. Bu elemanı seçip arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir girintiyle içeri alınmasını sağlıyorum. Aynı şekilde bu elemanın da bir girintiyle, aynı şekilde bu elemanın da bir girintiyle. Böyle bir şey verdiğimiz zaman şunu anlıyoruz. Item 1.1, 1.2, 1.3 elemanları item 1 liste elemanın bir altında nitelendirilir alt elemanlar olarak şekilleniyor. Onu da nasıl anlıyorum burada? Bakın ana elemanım bu. Birinci liste elemanı bu. Birinci liste elemanımın altındaki şu iç eleman ayrı bir liste elemanı olarak nitelendiriliyor. İsterseniz o elemanın rengini değiştirerek onun ayrı bir alt liste elemanı olduğunu anlatabiliyorum. Ama mesela şu liste elemanımın rengini değiştirdiğim zaman, mesela şöyle yaptığım zaman farkındaysanız alt liste ondan etkilenmemiş oluyor. Hangi hiyerarşik sırada liste elemanlarını hazırladıysanız o hiyerarşik sıradaki elemanlar niteleniyor arkadaşlar. Alt eleman böyleydi. İstersek altına da girebiliriz. Aynen bakın şimdi bu şekilde. Item 1'in 2'nin 1'i, item 1'in 2'nin ikisi şeklinde yazdım ve bu iki elemanı girintiyle şöyle bakın bir alta daha indirgedim. Hatta bu iki elemanı da aynı şekilde alt liste olarak ön izlemede göründüğünü görüyorsunuz. Onun da rengini şöyle yapayım. Alt elemanları bu şekilde iç içe girerek farklı seviyelerde pardon çok özür dilerim. Farklı seviyelerde liste elemanları oluşturulmasını sağlayabiliyorsunuz. Genel olarak bunlar arkadaşlar liste elemanlarıyla ilgili yapabileceğimiz. Ne yapabiliyoruz? İstersek liste elemanını şöyle işaretledim, link verebiliyoruz. Mesela bu elemanı işaretlediğim zaman https:// milliyeğitimbakanlığı.gov.tr olarak
Yeni bir link verdim. İstersem ne yapabiliyorum? Diğer elemanlarda olduğu gibi link şeklini, link rengini veya düzenlemesini sağlayabiliyorum. Diğer bağlantı elemanlarını nasıl yapıyorsam aynı. Başka ne yapabilirim? Mesela şu elemanı işaretledim. Şöyle bakıyoruz. İşaretlediğim elemana dipnot koyabiliyorum. Satır içi görsel koyabiliyorum. Kod koyabiliyorum. Vurgulayabiliyorum mesela. Evet, başka ne yapabiliyorum? Mesela şu elemanı işaretledim. Buradan geldim. Mesela buradan evet satır içi görsel yerleştireyim. Çok sık kullanıyoruz. Mesela şu. Sonsuzluk işaretini aldım. Bunun puntosunu şöyle makul seviyeye kadar indirgedim. Tamam mı? Şöyle 16 piksele kadar indirgedim. 16 çok küçük oldu. Çok gözükmedi şu anda. 24 piksele kadar indirgedim. Ve istersem bunu şöyle başına koydum. Yani her bir liste elemanıyla burada gördüğünüz, daha önce diğer videolarda da anlatılan bütün işlemleri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Listeler kısaca bu şekilde. Bu arada kapatmadan önce bir şeye bakmak istiyorum. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Başka stil ayarı var mı diye baktım. Eee, şey diye bakmıştım. Liste elemanlarının acaba kenarlarını çizgilendirme veya pahlandırma yapabiliyor muyuz diye baktım. Ama Gutenberg editörü bana o rahatlığı burada vermiyor. Bunu sağlamak için ne yapabilirim? Mesela tek hücreli bir konteyner içine alabilirim onu. İsterseniz burada hemen sizinle deneyelim. Önce bir tane burada listede çıkmadığı için şuradan bakıyorum. Sütun yani kapsayıcı da diyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir sütun ekliyorum. Ekleyeceğim sütun tek hücreden oluşacak. Şöyle ve bu sütunun içerisine bir tane liste eklemek istiyorum. Tamam. Sütunun içerisine eklemek istediğim listeye item 1, item 2, item 3 diye 3 elemanlı bir yapı ekleyeyim. Evet, ben ön izlemeye geldiğimde sütunlarımın içerisinde tek hücreli bir sütun ve o sütunun içinde de listeyi görüyorum. Şimdi bu sütun elemanını seçip önce listemi mi yapayım? Önce sütun elemanını yapayım. Sütun elemanını seçip sütun elemanına bir arka plan vereyim. Şöyle soft renk verdim. Ondan sonra bu sütun elemanının işte şimdi yapabiliyorsunuz. Kenarlarını şöyle istediğim rengi vererek renk buradan ayarlayabilirsiniz. Bir ne verebiliyoruz? İşte doku ve kalınlık verebiliyoruz. Ve istersek kenarlarını da yuvarlaklaştırabiliyoruz. Evet, bu şekilde sizlerle ilgili farklı bir görselde liste hazırlamak istemiştim. Hemen kısa bir uygulama yaptık. Tamamen hayal gücünüze bağlı olarak değiştirilebilecek bir nedir arkadaşlar? Elemandır. Dersi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. İyi günler diliyorum.